arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu şirin mi şirin bebek tulumunun anlatımını yapmak istiyorum. Tulumumuzu tek parça halinde örüyoruz arkadaşlar. Ben bugün bu tulumu 0-3 aylık bebek için yapıyorum. Ama siz isterseniz daha büyük bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Tulumumuzun örgüsüne bu bel bandını yaparak başlıyoruz. Ön ve arka bandı ayrı ayrı örüyoruz. 2 sıra trabzandan itibaren gövdeyi birleştiriyoruz, tek parça halinde örüyoruz. Tulumun örgüsüne bel bantlarından başlandığını söylemiştim. Ben bugün 0-3 aylık bebek için bu bel bandını 37 zincir çekerek başladım. Ama siz daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız bu başlangıç zincir sayısını daha çok yapmanız gerekecek arkadaşlar. Siz bu tulumu daha büyük bebekleriniz için bu başlangıç bel bandını daha çok zincir çekerek başlarsanız tulumunuz büyük olacaktır. Bu ağ yüksekliği de tercihinize kalmıştır ve yapacağınız ayın büyüklüğüne göre daha yüksek yapabilirsiniz. Tulumumuzun bakın arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok şirin bir tulum. Ayrıca çok kullanışlı bir tulum modeli. Bakın bel bandına 2 adet düğme diktim. Bu şekilde bebeğimize giydirip çıkarması kolay olacaktır. Bu bel bandında bulunan düğmeleri bebeğin beline göre de ayarlama yapabilirsiniz. Ayrıca askıları da düğmeli yaptım. Bu şekilde çok kullanışlı oldu. Ben bugün bu tulumun örgüsünde Alize Baby Best ipini kullandım. Anti peeling özellikli bir ip bu. Üzerinde 100 gram 240 metre yazmakta. Renk numarası da 161. Bambu karışımlı bir ip ayrıca. Yazın bile çok rahat kullanabilirsiniz. Bebeğinizi terletmeyecek bir ip. Ama siz bu ip yerine herhangi bir başka marka iplerle de bu tulumu örebilirsiniz. Ben bu büyüklükte bir tuluma bir ip kullandım arkadaşlar. Siz daha büyük yapacaksanız bir ip yetmeyecektir. Tığ olarak da 3,5 numara tığ kullandım. Ayrıca bakın göstermiş olduğum gibi bel bandında ve askılarda olmak üzere 4 adet de düğmeye ihtiyacımız var. Malzemelerimizde söylediğimize göre örgümüze geçebiliriz. Örgümüze geçmeden önce size minik bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayanlar için altyazı oluşturuyorum. Siz videolarda bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde noktalar işareti var. Ona tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Böylece altyazıları görmezsiniz. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şirin tulumumuzun örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz örgü kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin desteğiyle inşallah bu örgü ailemiz daha da büyüyecek arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Tulumun örgüsüne bel bandını yaparak başlıyoruz. Ön bandı ayrı örüyoruz, arka bandını ayrı örüyoruz arkadaşlar. İlk önce ön bandını öreceğiz. Bakın bu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa öyle ilmek oluşturabilirsiniz ve zincirlerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 37 zincir çekiyoruz. ...37 zinciri çektim. Zincirin uzunluğunu ölçüyorum. Şöyle ipten uzatalım. Bakın hiç örgümü çektirmeden ölçüyorum. Sıfır noktasından tam bitmiş hali 19 santim. Bu da benim yapacağım yeni doğanla 3 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz daha büyük bebekleriniz için yapacaksanız her 3 ay için 2'şer santim uzatın arkadaşlar. 3-6 aylık bebek için yapacaksanız bunu 20-22 santim arası tutun. 6-12 aylık bebekler için de bu 23-24 santim olabilir. Bu zincirin uzunluğu. Şimdi bu çekmiş olduğumuz 37 zincirin üzerine sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum bakın. İpi tığın üzerine almadan bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci zincir üzerine sık iğne yapıyorum. İpi alıyorum. Bakın tığa ip aldım. Bir defa da çekiyorum. Takip eden zincir üzerine de bakın tığı takıyorum. İlmek alıyorum. İpi alıyorum.
Bir defa da çekiyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Zinciri çekerken çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Eğer sıkı çektiyseniz sökün, yeniden çekin. Sık iğneler yaparken daha kolay yapılır. Bakın, her ilmeğe birer defa olmak üzere sık iğne yapıyorum. Bu çekmiş olduğumuz 37 zincirin üzerine toplam 37 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın, 37 tane sık iğneyi yaptım. İlk sırayı bitirdik. İkinci sırada tekrar sık iğne yapacağız. Bu bel bandında 4 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu ikinci sırayı yaparken düğmeler için düğme deliklerini de belirleyeceğiz. Bakın, bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum yine. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın, bu şekilde düğme deliğini oluşturmuş olduk. Takip edenleri sıra sonunda da düğme deliği açacağız arkadaşlar. Sıra sonunda 3 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın 3 sık iğne kaldı. Tekrar 2 zincir çekiyorum diğer düğme deliği için. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ve son olan ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir üst sıraya çıkmak için bakın, bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bu 2 zincir çektiğimiz boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. Takip edenleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Bakın, bu şekilde düğme deliğimizin yeri tam belli olmuş oldu. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda da diğer düğme deliğinin üzerine de 2 sık iğne yapıyoruz. Son ilmeğe bir sık iğne yapıp geriye dönüyoruz. Bu şekilde toplam, bakın, 3. sıradayız. Bir sıra daha sık iğne yapıp gelelim. Tulumun bel bandını 4 sıra olarak tamamladım. Bakın, düğme deliklerimizin yerleri de tam belli oldu. Modelli bölüme geçmeden önce bunu burada bekletiyorum. Arka bölümün bel bandını da hazırlayalım. Ondan sonra ikisine birlikte devam ederiz. Şimdi arka bandı hazırlayalım. Arka bandı da çekmiş olduğumuz bu zincir sayısından 10 zincir fazla çekeceğiz. Ben 37 zincir çektim. Arka bant için 47 zincir çekeceğim. Siz kaç zincir çektiyseniz tulumun başlangıcı için ondan 10 zincir fazla olarak da arka bölümü başlayın arkadaşlar. Bakın, bunu iç bölümden çıkarmıştım, ipi ucunu. Diğer ucunu elime alıyorum. Üst bandını çıkartarak. Bakın, dıştan olan diğer ucunu elime alıyorum. Arka bant için 47 zincir çekiyorum. Bakın, yine bir ilmek oluşturuyorum ve 47 zincir çekiyorum. 1 2 47 zincirde arka bölüm bandı için çektim. Bakın arkadaşlar, şimdi bunların üzerine sık iğneler yapacağız. Bir zincir de dönüş için çekiyorum. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne ve başlıyorum. Bakın, her zincire birer tane sık iğne yapıyoruz yine. Aynı bu ön band gibi sık iğneleri yapalım. Bu bandı 4 sıra sık iğne yapmıştık. Bu arka bandı da aynı şekilde 4 sıra sık iğne olarak tamamlayalım. Sadece bu düğme deliğini bu arka bölümde açmıyoruz. Düz sık iğneler yapıyoruz. Arka bölümün bel bandını da 4 sıra sık iğne olarak tamamladım. Ön ve arka bantlarımız hazır.
Bunları şimdi birleştirmiyoruz arkadaşlar. 2 sıra örgüyü ördükten sonra birleştireceğiz. Bakın bu şekilde bir yırtmaç görüntüsü elde etmek istiyorum tulumda. Bu yırtmaç görüntüsünü elde edebilmek için 2 sıradan sonra 3. sırada tulumu birleştirip tek parça haline getireceğiz. İlk önce bunların orta noktalarını bulalım. Bakın ön bölümü 37 ilmek yapmıştık. 37'nin ortası 19 yapıyor. 19. ilmeğe işaret takacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bakın 19'uncuya ön bölüm için işaret takıyorum. Arka bölüm 47 ilmekte. Bunun da orta noktası 24. ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. 24. de arka bölümün orta noktası. İşaretlerimizi yaptık. Şimdi bakın tulumda bu modelli bölümü ve arttırma yerlerini yapacağız. Onu yapmak için bakın arka bölümü elime alıyorum. Bu ön bölümün bandı 37 ilmekti. Bu arka bölümü de 37 ilmeğe düşüreceğiz. 10 ilmek fazla başlamıştık. Her iki taraftan 5 ilmek içeriden başlayacağız arkadaşlar. Bakın kaydırma tekniği yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkinci ilmeğe tığ taktım. İp aldım. İçerisinden çekiyorum. 2 3 4 5. Bakın 5 tane kaydırma yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada trabzanlar yapacağız. Trabzanları yaparken ilmekten alarak yapacağız. Bakın bu düz taraflarında ilmekten alarak trabzan yapacağız. Tulumda şu görüntüyü elde edebilmek için dışa bir çıkıntılık var. Onu elde edebilmek için trabzanları ilmekten alarak yapıyoruz. Bakın ilk trabzanı şu şekilde ilmekten alıyorum. Trabzan yapıyorum. İlmekten alıyorum. Trabzan yapıyorum. Her ilmekten alarak trabzan yapalım. Bu işaret yaptığımız yerden bir öncesine kadar devam edelim. Bakın işaretli yerden bir ilmek öncesine kadar geldim. Kaç trabzan yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 trabzan yaptım. Bakın bu bir ilmekle birlikte bak 18. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu işaret yaptığım yeri çıkarıyorum. Bakın ondan önceki bu ilmeği atlıyorum. Bu işareti çıkardığım yere 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği bakın ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Takip edenleri de aynı şekilde ilmekten alarak trabzanlar yapıyorum. Bakın burada bir zincir çektik. Orta noktaya 3 trabzan yaptık. Tekrar bir zincir çektik. Bir ilmek atladık. Takip edenleri ilmekten alarak trabzan yaptık. Takip edenleri ilmekten alarak trabzan yapacağız. Bakın bu şekilde sıra sonunda 5 ilmek kalasıya kadar bütün ilmekleri ilmeklerden alarak trabzan yapalım. İlmeklerden alarak bakın geldim.
2, 4, 5 ilmek boş kaldı. Sıra başında da 5 ilmeği kaydırma tekniği yaparak boş bırakmıştık. Burada da toplam 17 trabzan yaptım arkadaşlar. 17 bu 3 trabzandan önce var. 17 de bundan sonra var bakın. İkinci sıradayız. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğin üzerine 2 ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Bakın normal trabzan yapıyoruz. Tulumun örgüsünde düzden giderken ilmeklerden alıp trabzan yapacağız. Ters taraftan örgü örerken normal ikili trabzanlar yapacağız. Bakın bu şekilde 2 ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Her ilmekten alarak trabzan yapalım. Bu orta noktada bir zincir çektiğimiz yere kadar devam edelim. Bir zincir çektiğim bakın boşluğa geldim. Buranın üzerine bakın bir zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu 3 trabzan yapmıştık. Aynı ilmek içerisine bunların üzerine de trabzanlar yapıyorum. Birer defa trabzan yapıyorum bakın. Her ilmeğe bir tane. Bir zincirlik boşluğa geldim. Bir trabzan yapıyorum. Ve takip eden trabzanları da trabzan olarak devam ediyorum. Bakın orta görüntüsü böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bakın buraya kadar bütün ilmeklerin üzerine birer tane trabzan yapalım. İki sırayı tamamladım bakın. Bu bel bandından sonra yanlardan 5'er ilmek içeriden başladım. Bir sırada orta noktadan bir önce bakın bir zincir çektim. Tam orta noktaya 3 trabzan yaptık. Tekrar bir zincir çekip atladık. Takip edenleri ilmeklerden alarak trabzan yaptık. Bir üst sırada hepsinin üzerinden birer tane trabzan yaptık. Arka bölümün ipini ben burada kesiyorum. Bundan sonra ön ile arka bölümü birleştireceğiz. Hepsini birlikte götüreceğiz. Ön bölümün örgüsüne geçiyorum bakın. Bunda orta noktayı işaretlemiştik. İşaretli yerden bir öncesine kadar aynı diğer arka bölümde yapmış olduğumuz gibi ilmeklerden alarak trabzan yapacağız. Bakın bir zincir çektim. İlk ilmeği ilmekten alıp trabzan yaptım. Bir trabzanı yaptım. İkinci trabzanı yapıyorum. Aynı şekilde ilmeklerden alarak yapıyorum. Sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bakın eşit başlamış olduk her iki trabzanı da. 17 trabzanı yaptım. İşaretli yerden önce bir ilmek var bakın. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu işaretli yere 3 trabzan yapacağız. Bu bir ilmeği atlıyorum. İşareti çıkardığım yere 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de sıra sonuna kadar
hepsine trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya kadar yapmış olduğumuz gibi sıra sonuna kadar bir sıra trabzan yapalım. Sıra sonunda son ilmeği de ilmekten alarak trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Örgünün ters tarafındayım. Ters tarafından normal trabzanlar yapıyorduk bakın. İlk ilmek üzerine 2 ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Takip edenleri de bakın 2 ilmekten normal alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Arka bölümün bu modellerin üzerinde yapmış olduğumuz gibi bu sırada hepsinin üzerinden trabzanlar yapalım. Bu bir zincirlik boşluğa trabzanlı yapalım. 3 trabzanın üzerine yine trabzan yapıp zincir boşluklarına da trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümün ikinci sırasında da bakın bütün trabzanların üzerine trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluklara ve bu ortada bulunan 3 trabzan üzerine de trabzan yaptım. Böylece 2 sırayı bitirmiş olduk. Arka bölümü bu sırada ipini kesmiştik. Ön bölümde ip kesmeyeceğiz. Bakın bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanı ilmekten alıp trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan yapıyorum. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda arka bölümle bu ön bölümü birleştireceğiz. Tulumumuzu tek parça haline getireceğiz. Bakın bu bir zincir çektiğimiz bu boşluğun üzerinde bulunan trabzanın üzerine kadar hepsini ilmeklerden alarak trabzan yapalım. Bakın şu şekilde. Orta noktaya kadar devam edelim. Bakın ilmeklerden alarak bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın olduğu yere geldim. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın tam orta nokta bu. Bir alt sıradakinin tam orta noktası. Bu 3 trabzanları tulum bitesiye kadar hep ortada bulunan trabzanlara yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Örgümüzü bu şekilde ilmekler alarak sıra sonuna kadar trabzanlar yapalım. Son ilmeği de aynı şekilde ilmekten alarak trabzan yaptım. Şimdi devamında bu arka bölüme devam edeceğiz. Elime alıyorum bakın. Bitirmiş olduğum, ipini kesmiş olduğum buradan devam edeceğiz. Bakın örgünün düz gelmesine dikkat edelim. Yönleri düz olsun. Ters taraftan başlamayın arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölümün bakın bu ilk trabzanını ilmekten alıp trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Takip eden ilmekleri de aynı şekilde ilmeklerden alarak trabzan yapıyorum. Bakıyorum hemen bakın orta noktaya geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu en ortada bulunan trabzanın üzerine 3 trabzan yapacağız.
Bu bir ilmeği atlıyorum. Ortada bulunan bu trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda son ilmeği de aynı şekilde ilmekten alıp trabzan yaptım. Bu bitirmiş olduğum trabzanı bakın diğer ön bölüm ile birleştireceğiz. Şu şekilde düzgün gelmeye dikkat ediyorum bakın arkadaşlar. Şu anda bitirdim trabzanı. Bu ilk başlangıçta bulunan bakın şu ilmeğe tığı takıyorum. İp alıp içerisinden çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak burayı bakın birleştirdim. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgüyü çevirdik. Çevirmezsek örgünün şekli değişir. Örgüyü çevirdim. Ters taraftan gidiyoruz. Ters taraftan örerken normal ikili trabzan yapıyorduk. Bakın ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de ikili trabzanlar yapıyorum. Her birine birer tane. Bakın bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum ve takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bakın birleştirme yaptığımız yerden de aynı şekilde trabzanlara devam ediyorum. İlmekleri zaten belli. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar gidelim. Ters taraftan trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bulunan bu ilmeğe de trabzan yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz bu ilmek ile bakın tığı taktım. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Burayı tamamen birleştirmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafındayız. Burası tulumun düz tarafı. Düz tarafını yaparken ilmeklerden alarak trabzan yapıyorduk. İlk ilmeği bakın ilmekten aldım, trabzan yapıyorum. Takip edenleri de aynı şekilde ilmeklerden alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilmeklerden alıp trabzan yaparak buranın orta noktasına kadar gelelim. Bu ortada bulunan trabzanın üzerine bir zincir çekip 3 trabzan yapalım. Tekrar bir zincir çekip takip eden trabzanlara devam edelim. Bakın tulumumuzun da birleşimini yapmış olduk. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yapacağınız tulumun büyüklüğüne göre istediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Eğer benimle aynı ölçüde yapıyorsanız bu bel bandından itibaren 16-17 sıra yapmanız yeterli olacaktır. Ama siz daha büyük bebekler için yapıyorsanız 20-22 sırada yapabilirsiniz. Bakın benim bu yapmış olduğumda aynı o şekilde 17-18 sıradan oluşan bir model. Bu yüksekliği yapacağız. Arttırmalar bu arttırma yerlerinden oluyor.
bu orta bölümde yapmış olduğumuz yerlerden arttırma yapıyoruz. Yanlardan hiçbir arttırma işlemi yapmıyoruz. Örgümüzü bu şekilde devam ettirerek düz taraftan giderken şimdi yapmış olduğumuz gibi ilmeklerden alalım. Tulumun ters tarafından örerken de her iki ilmekten alarak trabzan yapacağız. Bu şekilde örgümüzü devam ettirerek toplam bir 16-17 sıra kadar örelim arkadaşlar, gelelim. Tulumun gövde uzunluğunu benim için gerekli olan yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra trabzan yaptığıma bakıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sıra trabzan sırası görünüyor. Bu modellerden de 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Bakın modelli bölümde bitirdim. Üstünden trabzan gittiğimiz sıradayız. Artık burada A ortasını ayıracağız. Bacakları ayrı öreceğiz. Bakın yan taraftayım. 2 zincir çekiyorum yine. Örgüyü çeviriyorum. Bakın ters tarafındayım şu anda. Burada bakın bu 3 trabzan yaptığımız yerin orta noktasına kadar devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Bakın ilk gördüğüm ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tersten gittiğimiz için bakın düz trabzanlar yapıyorum. İlmekten almadan normal 2 ilmeğe birden batarak yapıyorum. Bakın burada bulunan bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzana kadar devam edelim. Ve bir zincirlik boşluğa da trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzanın ilk trabzana trabzan yaptım. Ortada bulunan trabzana geldim. Bakın bunu yapmıyorum. Diğer uçta bulunan, bakın diğer ortada bulunan bu trabzana, ikisini birleştireceğiz burada. Bunun ortada bulunan bu trabzan ile şimdi gelmiş olduğumuz bu trabzanın bakın ikisini bir yapıyorum. Tek trabzan olarak birleştiriyorum. 2 ilmeği birleştirdik. Ve devam ediyorum. Bakın bu bacağı yapıyorduk biz. Bununla devam ediyorum. Gördüğüm trabzanları aynı şekilde devam ediyorum. Başladığımız yere kadar devam edelim arkadaşlar. Bakın başladığımız yere geldim. Burada son ilmek var. Buna trabzan yapmıyorum. Artık bacak bölümünde hem bu yanlardan hem de bu A ortası olan yerden kesmeler yapacağız. Kesme yapmamız için de bakın bu son ilmeği, trabzanı yapmıyorum. Bunu atlıyorum. Başlangıç ilmeği ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın orada bir ilmeği yapmadım, kesme yapmış oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın düz tarafındayım örgünün. Düz tarafında ilmekleri ilmek olarak alıyorduk. Bakın bu iki görünen ilmekten dış tarafta olanı alıyorum. Trabzan yapıyorum. Modeli değiştirmiyoruz. Aynı şekilde ilmeklerden alarak bu A ortasına kadar devam edelim. Bakın A ortası bölümüne geldim. Burada kesme yapacağız tekrar. Size demiştim ya, hem kenardan hem orta bölümden kesme yapacağız. Burada bakın tam orta noktanın olduğu bu trabzanı ve ondan önce bu görünen bu trabzanı birlikte kesme yapacağız. Bakın trabzan yapıyor gibi yaptım. Çıkarmıyorum. Tığın üzerinde bekletiyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Takip eden ilmeği de aynı şekilde trabzan yapıyor gibi bir defa çıkardım, bekletiyorum. Bakın 3 ilmek var. Üçünün içerisinden çekerek kesme işlemi yapmış olduk. Takip edenleri
Trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın ilmeklerden alarak trabzan yapıyoruz ama. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın sıra sonunda tekrar bu son ilmeğe trabzan yapmayacağız, kesme yapacağız. Bakın son trabzana yapmıyorum, onu atlıyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum, kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bakın burada tekrar bir eksiltme yaptık. 1 2 zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık düz trabzanlar yapıyoruz bu sırayı. Düz alarak bakın. Bu A ortasına kadar tekrar bir gidelim arkadaşlar. Orada tekrar bir kesme yapalım. Bakın A ortasında kesme yaptığımız yerdeyim. Bir alt sırada bu kesme yaptığımızdan bir önceki trabzanı yapmıyorum bakın. Onunla o kesme yaptığımızı birlikte yapacağız. Bunu sırayı değiştirirseniz arkadaşlar kayma yapabilir kestiğimiz yerler. Bakın ondan önce bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. Bakın kesme yaptığımız ilmek bu da, üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Kesme yapıyorum. Ve takip edenleri trabzan olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu başladığımız yere kadar. Bakın yine sıra sonunda son ilmeğe trabzan yapmıyorum. Bunu atlıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sıra başıyla kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Artık bakın bacak boyumuz bu şekilde devam edecek. Benim yapacağım bir ölçü için toplam 5 sıra trabzan sırası yeterli bacakta arkadaşlar. Bu şekilde bu trabzan sırasını toplam 5 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Bacak boyunda bakın 1 2 3 4 5 sıra trabzan olarak tamamladım. Bu yanlardan her iki taraftan da kesmeler yaptım. Bu şekilde bırakmak isteyen bırakabilir ama ben biraz daha daralsın istiyorum. Onun için sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kesme yapacağım bakın. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmeğin üzerine sık iğne yapıyor gibi ilmeği aldım. Bekletiyorum. Takip eden ilmeğe de aynı şekilde ilmek aldım. 3 ilmeğin içerisinden ip alıp çekiyorum. Bakın burada bir kesme yapmış olduk. 4 sık iğne yapıyorum arada. Bakın 1 2 3 4 sık iğneyi yaptım. 5. olanla 6. olanı kesme yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Siz isterseniz arada üçer tane de yapabilirsiniz. Daha dar olsun isterseniz. Ben bu şekilde 4 tane bırakırsam yeterli olacağını düşünüyorum. 1 2 3 4 kesme yapıyoruz tekrar. Bakın başladığımız yere geldim. Son ilmeğe sık iğne yapmıyorum. Burada da bir kesme yapıyorum. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniği yaparak bitirdim. Bakın böylece bitirmiş olduk. Görüntüsü bu şekilde oldu. Darlık da yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın çok sıksın istemedim bebeğin bacağını. İpi burada kesiyorum ben. Diğer bacağın örgüsünü de yapalım. Diğer bacağın örgüsüne bu A ortasından başlayalım. Bakın bu iki ilmeği birleştirip tek ilmek yapmıştık. Şu her iki parçadan buradan bir ilmek oluşturuyorum. İsterseniz burada bir defa düğüm atalım.
Ben her zaman için daha sağlam olması taraftarıyım. Bakın aynı yerden bir ilmek çıkarıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgümün yönüne bakıyorum. Bakın ters taraftan gidiyorum. Buradan gidiyoruz. Bacak çevresinden yapalım bakın. Her trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu başladığımız ipi de içeriden götürelim biraz. Temiz görüntüsü olsun. Şimdi bu bacakta da bu yan taraftan da kesme yapacağız. A ortasından da kesme yapacağız. Bu yan bölgesine kadar tam ortalayın böyle arkadaşlar bacak bölümünü. Buraya kadar düz trabzanlara devam edelim. Orada tekrar bir kesme yapacağız. Ortaladım mı ona bakıyorum. Bakın şu şekilde katladığımız zaman orta noktayı görebiliriz. Bakın böyle bir tane daha trabzan yapayım. Bakın bir trabzan yaptım. Bu iki trabzanı trabzan kesmesi yapacağız burada. Bakın bir trabzan yapıyor gibi yaptım, bekletiyorum. İkinciyi aynı şekilde. 3 ilmeğin içerisinden bir defada çekip tek ilmek yapıyoruz. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bakın sıra sonuna geldim. Burada bu son ilmeğe trabzan yapmıyorum. Kesme yapıyorum. Yine aynı diğer bacakta yapmış olduğumuz gibi hem A ortasında kesme yapacağız hem bu kenarda kesme işlemi yapacağız. Bir iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün düz tarafı ilk ilmeği alıyorum. İlmekten alıyorum. Trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bu bacak örgüsüne de bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer bacakta yapmış olduğumuz gibi hem A ortasına gelen yerden hem de bu kenardan kesmeler yaparak aynı yükseklikte tamamlayalım arkadaşlar bu bacağın örgüsünü. Aynı yerlerde kesme yapacağız bakın. Hem burada hem A ortasında kesme yapmayı unutmayalım. Bacak örgüsünü siz aynı diğeri gibi yaparsınız. Şimdi bu ön robaya gelecek olan bölümü de başlayalım. Örgümüze o şekilde hepsini birlikte devam ederiz. Bakın nereden başlayacağıma bakıyorum. Orta noktasını buluyorum. Bu 3 trabzanlı modeli yaptığımız yer orta noktası burası. Buraya bir işaret takıyorum. Bakın herhangi bir işaret iğnesi olabilir veya bir ip olabilir. Bu şekilde sayıyorum. Toplam orta bölümde bana 25 ilmek gerekiyor. Burası ortası. Buradan 12 ilmek geriye gidiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın buradan başlatıyorum. Buradan bir düğüm atalım. İlmek çıkarıyorum buradan. Bir zincir çekip sağlamlaştırdım. Aynı ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. 11 trabzan yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın işaretli yerden bir önceki ilmek var. İşaretli yerle birlikte burada 3 ilmeği kesme işlemi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu işareti çıkarıyorum bakın. Ondan önceki ilmeğe trabzan yapıyor gibi yaptım. Bekletiyorum. Tekrar ilmek alıp bakın bu işaret yaptığımız ilmek de
Bundan da trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir sonraki ilmeğe de trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın şu anda 4 ilmek var. İp alıp 4'ün içerisinden çekiyorum. Burada bir kesme yapmış olduk. Bir de zincir çektik, arttırma yaptık. Bir zincir çekiyorum. Takip eden ilmeklere 11 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın gördüğüm ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzanlar olarak devam ediyorum. Sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 11 yapıyorum. İp takıldı. 11. Bu bir zincir çektiğim boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bu kesme yaptırmıştık. Bakın model olsun diye ona bir trabzan yapıyorum. Tekrar bu bir zincir çektiğim boşluk vardı. Bakın kesmelerden önce ona bir trabzan yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeği de trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayız. Düz tarafında ilmeklerden alarak trabzan yapıyorduk. Bu ilk trabzanı yine normal, bakın 2 ilmeği alarak trabzan yapıyorum. Takip edenleri ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Modelimizi bozmak istemiyorum ben. Düz trabzanlar yapmıyorum. Gövde bölümüyle de uyumlu olsun diye ilmeklerden alarak devam ediyorum. Orta noktaya kadar yapalım. Ortada tekrar bu modeli birlikte yaparız sizinle. Bakın modelli bölüme geldim. Buraya kadar yine 2, 4, 6, 8, 10, 11 trabzan yaptım bakın. 11 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmeği bakın ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Modeli bozmuyorum yine. Takip eden ilmeği de aynı şekilde trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın üçüncüyü de trabzan yapıyor gibi yaptım. 4 ilmek var. 4'ün içerisinden ip alıp çekiyorum. Bakın bunu üçünü tek ilmek haline getirdik. Bir zincir çekiyorum. Takip edeni yine aynı şekilde ilmekler alarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. 11 ilmek olacak. Kesme yapmayın arkadaşlar. Sayın her sırada. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın son ilmeği düz trabzan yapıyorum. Bununla 11. Eksiltme yapmadık.
Bakın zincir çektik. Şimdiki gideceğimiz sırada bu zincir boşluğuna trabzanlar yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın ters tarafı normal 2 ilmekten alarak trabzan yapıyorum. Bakın bir zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. Kesme yaptığımız modelli yere bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerine trabzanları devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum, sıra sonunda bakın düz tarafına geldim. Düz tarafında ilmeklerden alarak trabzan yapacağız. Bu ilk ve son trabzanı normal trabzan yapıyoruz ama. Bakın ilk trabzanı 2 ilmekten birlikte alarak trabzan yapıyorum. Diğer takip edenleri ilmeklerden alarak trabzan yapıyorum. Ön robanın örgüsünü bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu modelli sıralardan, hani model gibi görünen sıralardan toplam bir 4 model yapalım. Benim yapacağım ölçüye göre bu. Siz daha büyük yapıyorsanız bir model daha fazladan yapabilirsiniz. Toplam bir 7-8 sıra trabzan sırası olacak. Robayı tamamlayalım gelelim. Ön robanın örgüsünü bakın. Başladığımız yerden itibaren 2, 4, 6 sıra trabzan, 1, 2, 3 tane de bu üçlü kesme modelinden yaptım. Dördüncü model sırasını yapıyoruz. Dördüncü model sırasını yaparken düğme için düğme delikleri de oluşturacağız. Onu da sizinle birlikte yapmak istedim. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine normal ikili trabzan yapıyorum. Takip edenleri ilmekten alarak trabzan yapacağız. Bakın bir trabzanı yaptım. Bir trabzan daha yapıyorum. İlmekten alarak. Bu iki trabzandan sonra düğme deliği oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum bakın burada. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği ilmekten alarak devam ediyorum. Bakın bunu düğme deliği olarak oluşturduk. Takip edenleri normal ilmekten alarak trabzanlara devam ediyorum. Orta bölümde yine bu üçlü kesme işlemini yapacağız. Bakın ortaya geliyorum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın tam orta noktanın olduğu yerdeyim. Yine ilmekten alarak 3 trabzanı kesme yapıyorum. Bekletiyorum. Takip edeni de aynı şekilde. Hepsinin içerisinden çekip tek trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Sıra sonunda tekrar düğme deliği oluşturacağız. Bakın sıra sonunda 3 trabzanımız kalacak. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 3 trabzan kaldı bir alt sırada. Bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği ilmekten alıp trabzan yapıyorum.
Son ilmeği normal ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir başta ve bir sonda olmak üzere 2 düğme deliğini oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burası son sıra arkadaşlar. Çok yüksek olsun istemedim. Onun için bu sırayı trabzan sırası yapmıyorum. Bu sırayı kısa trabzanlar yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa da çekiyorum. Tekrar bakın. İkinci ilmek üzerine tığ takıyorum. İp alıyorum, çekiyorum. Bir defa da içerisinden geçiriyorum. Boşluktan da bakın bir zincir çekip düğme deliği oluşturduğumuz boşluk var. Oradan da aynı şekilde kısa trabzan yapıyorum. Diğer adıyla çakma trabzan, siz nasıl adlandırırsanız artık kısa trabzanlar yapıyorum. Bakın bir defa da çekiyorum. İp alıyorum. İlmek alıyorum. Bir defa da içerisinden çıkarıyorum. Bakın bu orta bölüme geldik. Burada da aynı şekilde zincir boşluğundan kısa trabzan yaptım. Üçlü kesme yaptığımız, model oluşturduğumuz yerden kısa trabzan, zincir boşluğundan kısa trabzan ve devam ediyorum. Sıra sonunda bulunan düğme deliğinin olduğu yerdeyim. Burada da aynı şekilde bu bir zincir çektiğimiz boşluktan kısa trabzan yaptım. Takip eden 2 trabzanın üzerine de kısa trabzanlar yapıyorum. Ve böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın görüntüsünü bir görelim. Bu şekilde, bu da benim yapacağım ölçü için yeterli bir yükseklik oldu. Siz daha büyük çocuklarınız için yapıyorsanız bu son yaptığımız sırayı kısa trabzan değil de normal ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. İpi burada kesiyorum. Bakın böylece ön robayı bitirdik. Şimdi arka robayı yapacağız. Bakın bu arkadan da roba şeklinde oluşturacağız ve askıların yerini hazırlayacağız arkadaşlar. Arka robanın başlangıcı için bize 21 ilmek gerekiyor. Bakın yine ön robanın yerini belirlemek için yapmış olduğumuz gibi bu orta noktası olan bu modelli olan sıraya şuraya bir işaret takıyorum. Burası orta noktası. Buradan 10 ilmek geriye sayıyorum. 21 ilmek gerekiyor ya. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın buradan arka robayı başlatıyorum. Bir düğüm attım. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek üzerinden bir trabzan oluşturuyorum. Ve trabzanları yapmaya devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. İpi bağlamış olduğumuz ipin ucunu da içeriden götürüyorum temiz görüntü sağlayabilmek için. 4 olmuştu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın işaretli yer 11. Artık işareti çıkarabiliriz. Toplam 21 trabzanı yapalım. 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Bakın bu şekilde 21 trabzandan oluşan roba başlangıcını yaptık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık kesmeler de yapacağız arkadaşlar. Arka robada kesme işlerini sadece sıra başlarında yapacağız. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum, bir zincir çekmiştik. Bu ilk ilmeği atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İlk trabzanı yapıyorum ve trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzanları yapalım. Bakın sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerine trabzan yaptım. Son ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum sıra sonunda. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Sadece sıra başlarında kesme yapıyoruz. İlk ilmeklere trabzan yapmayarak birer tane kesme yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek birkaç sıra yapalım arkadaşlar. Arka robanın sırasında her sırada birer ilmek keserek bakın 6 sıra olarak tamamladım. 2, 4, 6. Bu son sırada ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 trabzan var. Artık askılara ayıracağız. Askılar için 8'er trabzana ayırıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. İlk askıyı yapmaya başlıyorum. Bu ilk ilmek üzerine yine hiçbir işlem yapmıyorum. Bunu atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilk askıyı tamamladım. Geride 2, 4, 6, 8 trabzan kaldı. Bu diğer askı için kalacak. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Tekrar bakın kesme yapmak için bu ilk ilmeğe hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu sırada da 6 kaldı. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Tekrar ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın hep sıra başlarında ilk ilmekleri atlıyorum. 3 ilmek kalasıya kadar devam edeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum tekrar. İlk ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3. Askının uzunluğunu bu 3 trabzan ile devam ettireceğiz arkadaşlar. Siz benden büyük tulum yapıyorsanız o zaman 4 ilmekte bırakmanız gerekecektir. Benim yapacak olduğum tulum küçük olduğu için askı çok kalın olsun istemiyorum. O yüzden 3 trabzan bırakarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu şekilde ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum artık. Çünkü 3 trabzan ile devam edeceğiz. 2, 3. Bir zincir çekip çeviriyorum.
Bakın bu şekilde. Bu 3 trabzan ile askının uzunluğunu ayarlayalım. Askıları ayırdığımız bu trabzanlardan itibaren toplam bir 15-16 santim kadar örelim. Askı uzunluğunu benim için gerekli olan yüksekliğe kadar örerek bitirdim. Kaç santim ördüğüme bakıyorum. Bakın bu askılara başladığımız yerden itibaren toplam 16 santim. Kaç sıra ördüğüme bakıyorum. Bakın bu başladığımız yerden itibaren, hani kesmelere başladığımız yerden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. sırada bitirdim. İpi artık burada kesiyorum. Bakın bir düğüm atıp sağlamlaştırdım. İpi burada kesiyorum. Diğer askıya başlamak üzere bakın şuradan hemen buradan bir ilmek çıkarıyorum. 8 ilmek ayırmıştık diğer askı için. İlk ilmekten bu şekilde bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Aynı ilmek üzerine hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın kesme yapıyoruz. Bunda da aynı şekilde kesme yapmıştık. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Toplam bunda ilk sırada 7 trabzan vardı. Bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın askının başlangıcını yaptık. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Yine aynı şekilde sıra başlarında ilk ilmeğe bir şey yapmadan ikinci ilmeğe trabzan yaparak devam ediyorum. Artık her sırada birer trabzan eksik yapılacak. Kesmeler yapmış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın ilk ilmeği atlıyorum, ikinci ilmekten trabzan yapıyorum. Aynı şekilde 3 trabzan kalasıya kadar örgüye devam edelim. Kesmelere her iki taraftan 3 trabzan kalasıya kadar devam edelim. 3 trabzan kaldığı zaman bununla aynı sayıda, bakın diğer askı ile aynı sayıda tamamlayalım gelelim. Diğer askıyı da bakın aynı bu askıyı yapmış olduğumuz gibi aynı sıra sayısınca tamamladım. Bir zincir çektim. İpi burada kesiyorum. Böylece tulumumuzun örgüsünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bakın. Bu yapmış olduğumuz roba bölümünde ve askı bölümünde bir sıra sık iğne ile çevirmek istiyorum. Bu düğme için ayırmış olduğumuz, bakın burada bir yırtmaç payı vardı. Bunun buradaki boşluktan bir ilmek başlıyorum. İlk ilmeği çıkardım ve bakın her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Hem örgümüz güzel görünsün hem de bu ip içeriden gitsin bakın. Sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın bel lastiğinin olduğu yerde de aynı şekilde her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edelim sık iğnelere. Bakın bu ön robanın çevresinde, diğer taraftan da aynı şekilde devam edelim. Askıları da çevirmek üzere bakın tamamen bu başladığımız yere kadar sık iğne ile çevirelim gelelim. Tulumun roba bölgesinde bakın tamamen sık iğne ile çevirdim. Askılarda da aynı şekilde bakın sık iğne ile çevirme işlemini yaptım. Başladığım yerde bitirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. İpi içeriden götürdüm. Bakın yeri hiç belli değil. Bu şekilde düğmelerini de dikerek geldim. Bakın düğmeleri arka bölümün
bel bandını yaptığımız, bakın bu uç noktalara diktim. Bu düğmeleri bu bandın herhangi bir yerine daha geriye veya daha ileriye yaparak ayarlama yapabilirsiniz. Bebeğinizin kilosuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bu renk bir düğme diktim. Siz tercihinize göre nasıl isterseniz öyle düğme dikebilirsiniz. Bakın bu şekilde bebeğin beline göre ayarlayabiliyoruz bu düğmeleri. Aynı şekilde askıların ucuna da düğme diktim. Bakın bu da istediğiniz uzaklığa dikebilirsiniz bu düğmeleri. Bu şekilde geçirdiğimiz zaman kullanıma hazır bir tulum elde etmiş olduk arkadaşlar. Görmekte olduğunuz gibi çok şirin ve çok güzel oldu. Çok tatlı bir tulum yaptık. Tersten görüntüsüne bakın. Tersten görüntüsü de bu şekilde. Artık tulumumuz giyilmeye tamamen hazır. Tulumumuzun bitmiş haliyle ölçülerini vermek istiyorum. Bakın enini ölçüyorum. Hemen bu bandın olduğu yerden enini ölçüyorum. 21 santim. Bu en geniş yerden enini ölçüyorum. 26 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın bu bel bandının oradan bacak bitimine kadar olan mesafeyi ölçüyorum. 25 santim. Tam boyunu ölçüyorum. Bakın robanın başlangıcından bitim yerine kadar 32 santim. Askılı halde ölçüyorum. Bakın askıyla birlikte tam yüksekliğini ölçüyorum. 37 santimde askıyla birlikte tam yükseklik arkadaşlar. Bu yaptığımız ölçü de 0-3 aylık için çok güzel bir ölçü oldu. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.